Merhaba, bugünkü podcast'imizin konusu şu: aileyle yaşamak mı, ayrı evde yaşamak mı? Bazı kültürlerde insanlar 18 yaşından sonra ayrı eve çıkıyorlar. Yani bu insanlar artık aileleriyle yaşamıyorlar. Başka evde yaşıyorlar. Ama bazı kültürlerde bunu çok görmüyoruz. Mesela Türkiye'de genellikle insanlar evlenmeden önce aileleriyle yaşıyorlar. Mesela ben 37 yaşındayım ve evli değilim. Bu yüzden hala ailemle yaşıyorum. Bu bizim kültürümüzde çok normal. Aileyle yaşamak ve ayrı evde yaşamak. İkisinin de iyi ve kötü yanları var. Hadi bunlardan bahsedelim. Yani bunlar hakkında konuşalım. Ayrı evde yaşamak ne demek? Evde anne baba yok, kardeş yok. Sadece sen varsın. Bazı insanlar bunu seviyor çünkü özgür hissediyorlar. Özgür ne demek? Yani kendi kararlarını veriyorlar. Geç uyumak mı istiyorlar? Geç uyuyorlar. Yüksek sesle müzik dinlemek mi istiyorlar? Yüksek sesle müzik dinliyorlar. Kimse onlara bunu yap, şunu yapma demiyor. Evde sadece kendi kuralları var. Bence bu evde tek yaşamanın en güzel yanı. Evde tek yaşamanın diğer güzel yanı şu: ev sessiz oluyor. Evde sadece sen varsın. Bu yüzden hiç gürültü yok. Rahat rahat kitap okuyorsun. Rahat rahat uyuyorsun. Ama ayrı evde yaşamanın zor yanları da var. Birinci zor yan yalnızlık. Akşam eve geliyorsun. Bazen biraz konuşmak, sohbet etmek, biriyle beraber film izlemek istiyorsun ama evde kimse yok. Ama her zaman arkadaşları davet etmek mümkün. Bence sosyal insanlar için ayrı evde yaşamak problem değil. Ve bazı insanlar arkadaşlarıyla beraber yaşıyorlar. Bu yüzden ayrı evde yaşamak her zaman yalnız yaşamak demek değildir. Ayrı yaşamak sosyal insanlar için eğlencelidir. İkinci zor yan ev işleri. Yemek, bulaşık, temizlik hepsini kendin yapıyorsun. Kimse sana yardım etmiyor. Hasta mısın? Yorgun musun? Sınavların mı var? Zamanın yok mu? Önemli değil. Bütün işleri sen yapıyorsun. Bu çok zor. Ve üçüncü zor yan masraflar. Kira var, faturalar var, market alışverişi var. Her şeyi sen ödüyorsun. Evet, ayrı evde yaşamanın
iyi ve kötü yanlarını konuştuk. Ayrı evde yaşamak daha özgür, daha sessiz, daha eğlenceli ama genellikle daha yalnız. Aileyle yaşamak daha sıcak, daha pratik ama daha az özgür. Sizce hangisi daha güzel? Siz ailenizle mi yaşıyorsunuz, ayrı evde mi? Ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Lütfen yazın. Beni uzun uzun dinlediniz. Hepinize teşekkürler. Sonraki podcast'imde görüşürüz. Hoşça kalın.